Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün benim de çok sevdiğim pastalardan biri olan tiramisu pasta tarifim var. Evde yapabileceğiniz hem ekonomik hem pratik hem de çok lezzetli tiramisu pasta tarifimi sizler de mutlaka deneyin. Fazla vakit harcamayalım, hemen tarifime geçelim. Öncelikle tiramisu pastamızın kremasını yapmak için uygun bir kabımıza 4 adet yumurtanın sarısını ilave edelim. 1 su bardağı toz şekerini ekleyelim. 1 su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde nişastamızı ilave edelim. 1 su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde un ilave edelim. 1 litre sütümüzü ekleyelim. Bu malzemelerimizi öncelikle önden bu şekilde kabın içerisinde karıştıralım. Daha sonra süzgeç yardımıyla süzgeçten geçirip tenceremize alacağız. Kremamızı pişireceğiz. Öncelikle bir el çırpıcısıyla hızlı bir şekilde hemen tüm malzemelerimizi çırpalım. Olabildiğince topak topak kalmamasına özen gösterelim. Kremamız için hazırladığımız karışımı süzgeç yardımıyla uygun bir tenceremizin içerisine dökelim. Daha sonra orta ateşte ocağımızın altını açalım ve kremamızı devamlı karıştırarak pişirelim. Kremamız güzelce kıvam alana kadar devamlı karıştırarak kaynatalım. Devamlı karıştırdıktan sonra zaten yoğun bir kıvam olacaktır. Yoğun bir kıvama geldikten sonra diğer malzemelerini kremamız soğuduktan sonra ilave edeceğiz. Gördüğünüz gibi istediğim kıvamda. Şimdi hiçbir şekilde blenderdan geçirmiyorum. Sadece serin bir yerde tenceremi beklemesi için kenara alıyorum ve mutlaka bu aşamada kremamızı soğutalım. Kremamız soğuduktan sonra diğer kalan malzemelerini de ekleyeceğiz. Şimdi pastamızın pandispanyasını yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle oda sıcaklığında beklettiğimiz 4 adet yumurtamızı uygun bir kabımızın içerisine alalım. Bütün pandispanya tariflerinde belirttiğim üzere mutlaka yumurtalarımızın oda ısısında olması önemli. Hem daha güzel kabarması için hem de toz şekerle birlikte çok güzel bir kıvam alabilmesi için çok önemli. İçerisine 1 su bardağı toz şekeri ilave ediyorum. 200 milimlik su bardağı ölçüsünde ölçüp o şekilde miktarını belirliyorum. Bu aşamada bir paket vanilyamızı da ilave ediyoruz. Vanilyayı bu aşamada eklerseniz hiçbir şekilde kekleriniz veya pandispanyalarınız kesinlikle yumurta kokusu kokmaz. Vanilyayı da ilave ettikten sonra kapağını kapatıp çırpıcı yardımıyla güzel bir şekilde bu üçlü karışımı yaklaşık 10 dakika kadar çırpalım. Yumurta ve şekerin rengi açılana kadar, mayonez kıvamına gelene kadar mutlaka çırpalım. Ne kadar çok çırparsanız kekiniz o kadar güzel bir şekilde kabaracaktır ve yumurta kokusu olmayacaktır. Yumurta ve şekerimiz çok güzel bir şekilde birbiriyle karıştı ve şekerimiz güzel bir şekilde eridi. Gördüğünüz gibi rengi de açıldı. Şimdi yarım çay bardağı ölçüsünde sıcak suyumuzun içerisine 2 tatlı kaşığı granül kahvemizi ilave edelim ve granül kahvemizi eritelim. Ben bir Türk kahvesi fincanın içerisine sıcak suyumu doldurdum ve içerisine granül kahvemi ilave edip karıştırıyorum. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken granül kahvemizin mutlaka erimiş olması gerekiyor. Eridikten sonra yumurtalı karışımımızın içerisine ilave edebiliriz. Yine yarım çay bardağı ölçüsünde sıvı yağımızı karışımımızın içerisine ilave edelim. 2 su bardağı unumuzu elekten eleyerek ekleyelim. Bir paket hamur kabartma tozumuzu ilave edelim. Ve bu aşamada çırpıcı kullanmadan bir spatula yardımıyla bu şekilde alttan üste doğru söndürmeden yavaş yavaş karıştıralım.
Gördüğünüz gibi alttan üste doğru söndürmeden yavaş yavaş karıştırdım. Ben bu aşamaları hızlandırdım sizler sıkılmayın diye, ama sizler mutlaka bu aşamada çok fazla harcımızı söndürmeden yavaş yavaş karıştırmaya özen gösterin. Pandispanya harcımız hazır. Şimdi kullanacağımız kelepçeli kalıbımızı hazırlayalım. Dilerseniz dikdörtgen borcamda da yapabilirsiniz veya kare, büyük boydaki kare borcamda da yapabilirsiniz. Ben kelepçeli kalıp kullandım. Öncelikle kelepçeli kalıbımızın içerisinden pandispanyamız piştikten sonra kolaylıkla çıkabilmesi için mutlaka kullandığımız kalıbımızın ölçüsünde yağlı kağıdımızı keselim. Öncelikle ben yuvarlak şeklimi oluşturdum. Daha sonra kelepçeli kalıbımın alt tabanına koymak için hazırladım. Kenar kısımlarında kalan parçalardan kelepçeli kalıbımın kenarlarına yapıştırmak için uzun şeritler oluşturdum. Ve kelepçeli kalıbımın yüksekliğinde kestim. Yağlı kağıtlarımı hazırladıktan sonra kelepçeli kalıbımın en alt tabanını İsterseniz margarin ya da isterseniz tereyağı ile yağlayabilirsiniz, ama israf olmaması için tereyağıyla yağlamadım. Margarinle yağladım ve üzerine yağlı kağıdımı serdim. Gördüğünüz gibi hemen yapışıyor. Yapıştıktan sonra kelepçeli kalıbımın kenar kısımlarını da margarinle yağlayıp kesmiş olduğum yağlı kağıtlarımı yapıştırdım. Bunu mutlaka yapalım. Özellikle kelepçeli kalıpta pastanızı oluşturacaksanız mutlaka yağlı kağıtla hazırlayalım. Aynı şekilde büyük kare borcamda da yapacağınız zaman mutlaka yağlı kağıdı serip ondan sonra pandispanya harcınızı dökelim. Çünkü kalıbın içerisinden çıkarıp ikiye böleceğimiz zaman kolaylıkla büyük boy kare borcamdan çıkabilmesi için. Şimdi pandispanya harcımızı kalıbımızın içerisine dökelim. Bu aşamada fırınımızı açalım. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırınımızda üzeri kabarana kadar pandispanyamızı pişirelim. Fırınımızı, pandispanyamızı pişerken ilk 10-15 dakikasında lütfen açmayalım. Daha sonrasında kürdan yardımıyla test etmek için birkaç yerini kontrol edin. Temizse pişmiş demektir. Şimdi hemen sosumuzu hazırlayalım. 3 su bardağı sütümüzü uygun bir kabımızın içerisine alalım. 1 paket sıvı kremamızı ilave edelim. Ve 2 yemek kaşığı granül kahvemizi ekleyelim. Bu 3 malzememizi el çırpıcısıyla granül kahvelerimiz eriyene kadar çırpalım. Islatmak için hazırladığımız sosumuz hazır. Şimdi soğuyan kremamızın içerisine kalan malzemelerimizi ilave edelim. 400 gram labnemizi ekleyelim. Labne yerine mascarpone peyniri de kullanabilirsiniz. Ben 400 gram labne peyniri kullandım. 90 gram tereyağı ilave ediyorum. Yaklaşık 3-4 yemek kaşığı ölçüsünde. Bu malzemelerimi spatula yardımıyla karıştırıyorum. 1 paket poşet krem şanti ilave ediyorum ve 1 paket vanilya ekliyorum. Tüm malzemelerimi ilave ettikten sonra spatula yardımıyla hafifçe karıştırdıktan sonra blenderdan pürüzsüz bir şekilde olacak şekilde kremamı hazırlıyorum. Blenderdan geçirdiğimiz kremamız hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel ipeksi bir kıvamda oldu. Tam istediğim kıvamda, bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi hemen tüm malzemelerimizi buluşturma vakti. En eğlenceli aşaması. Pandispanyamız da pişti. Şimdi hemen kelepçeli kalıbından çıkaralım. Kenar kısımlarındaki yağlı kağıtlarını çıkarıyorum ve alt tabanındaki yağlı kağıdını çıkarıp pandispanyamı bıçak yardımıyla tam ortadan ikiye bölüyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel yumuşacık pandispanyalarımız hazır. Servis tabağımızın içerisine alt tabanını yerleştiriyorum. Kenar kısımlarını da sabitlemek için kelepçeli kalıbımı kullanıyorum. İlk önce ıslatmak için pandispanyamın üzerine hazırlamış olduğum sosumu döküyorum. Bolca dökebilirsiniz. Çok güzel bir şekilde pandispanya kekin harcı sosu emiyor. Gözünüze çok fazla gelebilir ıslatmak için sosu, ama mutlaka bütün hepsini kullanmaya özen gösterelim.
Pandispanyamızın alt tabanını ıslattıktan sonra üzerine hazırladığımız kremamızı dökelim ve spatula yardımıyla düzleyelim. Hem krema ölçüsü hem de ıslatmak için hazırladığımız sosu tam ölçülüdür. O yüzden malzeme ölçüleriyle lütfen oynamayın. Üst katmanındaki pandispanyasını da ilave ettikten sonra üzerine kalan sosun hepsini döküyorum. Pandispanyamız gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde sosu emiyor. Daha kolaylıkla emebilmesi için kürdan yardımıyla üzerinde noktacıklar oluşturuyorum. Bu şekilde daha hızlı bir şekilde sosunu çekecektir. Kardelen pasta, traliçe pasta lezzetlerini sevenler mutlaka tiramisu'yu da bu şekilde yapsın. Benzer lezzette tiramisu tadında şahane pasta oluyor. Denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Son olarak pastamızın son katının üzerine kremamızı dökelim ve her yerine eşit bir şekilde spatula yardımıyla düzleyelim. Pastamız hazır. En az 4 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Ben bir gece buzdolabında dinlendirdim. Hem daha güzel kıvamlı ve lezzetli oluyor. O yüzden bir gece buzdolabında dinlendirmenizi tavsiye ederim. Pastamızın kenarlarından spatula yardımıyla veya bir bıçak yardımıyla keselim. Kalıbımızı çıkartalım. Gördüğünüz gibi bir gece buzdolabında beklenen pastamız çok güzel kıvamlı oluyor. Vaktiniz varsa eğer bir gece buzdolabında bekletmenizi tavsiye ederim. Şimdi pastamızın üzerine kakaosunu serpebiliriz. Bu aşamasında da mutlaka son anda servis edeceğiniz esnada kakaoyu serpmenizi tavsiye ederim. Çünkü öncesinden kakaoyu serpip buzdolabına koyarsanız kakao çok çabuk bir şekilde ıslanabilir ve güzel bir görüntü oluşturmayabilir. Servis esnasında kakaoyu serpip o şekilde servis edebilirsiniz. Pastamızı bıçak yardımıyla keselim. Toplamda 12 adet tiramisu dilimi oluşturdum. Her bir bıçakla kestiğim zaman mutlaka selpakla bıçağımı temizledim. O şekilde kestim. Buna da özen gösterirseniz sunum esnasında tiramisu diliminiz çok şık, temiz bir şekilde sunum edebilirsiniz. Tiramisu pastamız hazır. Soğuk soğuk servis edebilirsiniz. Hemen sizlere yakından kıvamını göstermek için sunum tabağıma alıyorum. Pandispanyanın yumuşaklığıyla ve kremasının şahane lezzetiyle çok beğeneceğiniz bir tarif. Böylelikle bir tarifimin sonuna geldik. Sizler yakından kıvamına, lezzetine bakarken ben de küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilmek içinse lütfen bildirim zilini açınız. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.